Herkese merhaba. Hepinize güzel, sağlıklı, neşeli bir hafta sonu diliyorum. Bugün sorulara, cevaplara devam edeceğim. Daha önce de yapmıştım biliyorsunuz. Danışanlarım bana sorular yönlendiriyorlar. Ve ben onlara sırayla cevap veriyorum. Birçoğu ilişkiler hakkında ama hayat hakkında, çekim yasası hakkında da sorularımız var bugün. Sizin de eğer sormak istediğiniz, cevabını merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen bu videonun altına o soruları yazın. Ben sonra hepsini toparlayıp yine toplu bir cevap olarak bir video hazırlayacağım. Şimdi sorulara başlayalım. Son 3 ilişkimde aynı şekilde bitti. Kişiler eski sevgililerinden kopamadıklarını söyleyerek beni terk ettiler. Ben nerede yanlış yapıyorum? Şimdi böyle bir durum olduğunda terk edilme korkum var. Demek ki bunu fark etmem gerekiyor. Tabii ki bu sorulara çok genel cevaplar vermek biraz yanlış. Herkes kendine özel bir şey yaşıyor ve kendi bilinçaltında ne saklıysa ona uygun şeyleri getiriyor hayat ona. Şimdi burada her gelen kişi terk ediyorsa ve eski sevgilisine dönerek terk ediyorsa bu kişi de birincisi terk edilme korkusu olabilir. İkincisi bir başkası benden daha değerli, ben önceki kadar iyi olamam gibi bir korku olabilir. Burada ne yapmak lazım? Her zaman söylediğim gibi geçmişimize bakıyoruz. Ben bu deneyimi daha önce ne zaman yaşadım? Daha önce ne zaman yaşadım? Bu deneyimi ilk yaşadığınız yere gidin. Bu o kadar enteresan ki. Yani bütün bu kayıtlar ille böyle müthiş bir aşk ilişkisi olması gerekmiyor. Gerçek bir ilişki olması bile gerekmiyor. Ortaokulda, ilkokulda, yuva çağında bile yaşamış olabilirsiniz. Böyle işte hani karşı cinsi ilk fark edip aynı olmadığımızı, karşıda bir cins var, ay ne tatlı çocuk diye baktığınızda o tutup da orada başka bir kızla oyun oynamaya gittiği zaman bile bizim bilinçaltımızda ben tercih edilmedim, benim sevdiğim, benim hoşlandığım ona gitti gibi bir kayıt oluşuyor. Ve sonraki zamanlarda da hep bu kayıt karşıma çıkıyor. Tekrar tekrar bana getiriyor. Böyle bir kayıt var mı? Buna bakın. Ve tabii bir de yaşadığımız şeyler çoğu zaman ebeveynlerimizle de alakalı oluyor. Baba sizi terk etti mi? Baba anneyi başka bir kadın için terk etti mi? Bunlara da bakmanız gerek. Aslında hiçbir yerde yanlış yapmıyorsunuz. Sadece bilinçaltımda ne var ve ben bunu neden yaşıyorum'a bakmanız lazım. Yani bende bir sorun var ve bunlar gidiyorlar gibi düşünmeyin. Bu ben nerede yanlış yapıyorum sorusu da bana mesela yetersizlik de olabileceğini çağrıştırıyor. Hani ben eksiğim, sanki o eski sevgililer benden çok daha iyi bir şeyler yaptılar, çok daha yeterliler. Bu yüzden ben bırakılıyorum, ben terk ediliyorum ve onlara gidiliyor gibi bir şey. Bu kaydınıza da bakın. Bir başka soru. Kadınlar sadece param için benimle görüşmek istiyor gibi geliyor. Beni ben olduğum için seven bir kadını nasıl bulurum? Şimdi bu soruda da sanki para benden daha önemli. Bu sorunun altında biraz bir değersizlik kaydı seziyorum. Para benden daha önemli. Ben çok da işte ne bileyim yakışıklı değilim, güzel değilim, her neyse yetenekli değilim, başarılı değilim. Sadece beni param olduğu için seviyorlar. Şimdi bir kere bu korku varsa bunu çekeriz hayatımıza. Yani benim hiçbir değerim yok. Ben zaten değersiz bir insanım ama param olduğu için bana gelecekler gibi bir korkum varsa o zaman gerçekten param olduğu için bana gelirler. Halbuki beni ben olduğum için seven bir kadın nasıl bulurum sorusu sanki bütün kadınlar maddi durumu benden kötü ve böyle bir genelleme var bilinçaltında. Ben bunların arasından beni gerçekten seveni nasıl bulurum? Yani maddi durumu sizden çok daha iyi olan kadınlar da mutlaka vardır. Onların arasından biri gelebilir. Yani biraz bakış açınızı değiştirmek gerekiyor. Bu ben sevilmeye layığım, param var ya da yok. Her halükarda şu özelliklerim var. Hatta hiçbir özelliğim olmasa bile sadece var olduğum için çok değerliyim ve sevilmeye layığım kaydına geçmeniz gerekiyor. Başka bir soru. Müzisyenim. Birlikte olduğum kadınların hepsi sahneye çıkmamı kıskanarak müziği bırakmamı istediler. Aşktan ümidimi kesmeye başladım. Sanırım yalnız öleceğim. Çok tatlı bu gençler. Aşktan ümidi hiç kesmiyoruz. 20, 30, 40, 50, 60, 70 her yaşta aşk olabilir. Ve bir aşk yaşadığımızda hep bittiğinde bir yanılgı kalıyor
içimizde. Bir daha böyle bir şey yaşayamam, bir daha böyle hissedemem, bir daha kimseyi böyle sevemem, bir daha kimse beni böyle sevemez gibi. Halbuki yaşınız ilerledikçe bunun gerçek olmadığını, bunların bizim zanlarımız olduğunu görüyorsunuz. Bir başkasını da o şekilde sevebiliyorsunuz. Bir başkası da sizi o şekilde sevebiliyor ve keyifli ilişkiler yaşayabiliyorsunuz. Yani tek bir ilişki yaşadım, aşk hayatta bir kere yaşanır falan. Bunlar biraz arabesk düşünceler açıkçası. Öyle söylemek istiyorum. O ilişkide her ilişki bana bir şey öğretmeye geliyor. Bir kere bunu bilmem lazım. Her ne yaşıyorsam, evet işte o sırada üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz, perişan oluyorsunuz ama biraz da böyle kendinizi toparlayınca bu ilişki, bu adam ya da kadın bana neyi öğretmeye geldi? Neden bu şekilde bitti? Neden bu ilişki içinde bunları yaşadım diye baktığınızda çok daha net bir sahne görebiliyorsunuz. Ya sizin içinizdeki bir takım bilinçaltı kayıtlarını göstermeye geliyor ya da anne babanızla eskiden beri var olmuş ama hala çözmemiş, bir türlü oraya bakmamış olduğunuz problemleri göstermeye geliyor o ilişki. Siz bunu hallettiğinizde o ilişkiyi yaşadığınız kişiye teşekkür bile ediyorsunuz. İyi ki hayatıma girdi, iyi ki bunları bana gösterdi ve benim değişimime, tekamülüme yardımcı oldu. Teşekkür ederim, onu sevgiyle uğurluyorum diyebiliyorsunuz. Umarım herkes bu noktaya gelebilir. Yani ilişkilerimize daha farkındalıkla bakmamız gerekiyor. Bu müzisyen olan gence şöyle diyebilirim. Bir kere gelen kişiye güven vermesi gerekiyor kendisinin. Yani benim müzisyen arkadaşlarım da var, sahneye çıkıyorlar, eşleri de var ve aralarındaki ilişki de gayet güzel. Ama nedir? Orada ilişkide her iki tarafında kendine güvenli bir duruşu var. Yani tabii ki gidip işini yapabilirsin, bu senin işin. Sahne çok göz önünde olan bir meslek, çok nasıl söyleyelim, fazla talep olabilir tabii ki, her iki cinsten de olabilir. Yani erkekseniz kadınlar, kadınsanız erkekler size ilgi duyabilirler, hoşlanabilirler. Sahnenin zaten kendi bir aurası, ışıltısı olduğu için çekici ve herkesin o tarafa baktığı, çok doğal böyle bir talep olması. Ama burada hem müzisyen kişinin kendi eşi olacak kişiye güven vermesi gerek. Yani onun kıskanacak şekilde, eğer kıskanıyorsa gelen kişi kendi o güveni veremiyor demektir. Buna bakması lazım. Yani hayatım, ben ilişkimize karşı sadığım, sana karşı dürüstüm ve yanlış bir şey yapmayacağımdan emin olabilirsin. Benim işim bu ve beni böyle kabul etmek zorundasın. Gelen kişiye de tabii ki bunu söyleyeceğiz en baştan. Yani hayat şartlarımız her neyse birbirimizi değiştirmeye çalışmayacağız ilişkilerin içinde. Herkesin bir oturmuş yaşamı var, düzeni var, işi var. O düzeni çekiştirmeden, birbirimize olduğumuz hallerden daha değiştirmeye çalışmadan dönüşmek olabilir. Birlikte birbirimizi etkileriz, ilerleriz, bilincimizi yükseltiriz, sohbet ederiz, birbirimize katkımız olur. Tabii ki bunlar çok güzel ilişki içinde. Fakat hayır, sen işte artık müziği bırak ve benimle evde otur ya da işte bir şirkette işe gir. Çünkü müzisyen olduğun için ben seni çok kıskanıyorum, bütün kadınların gözü senin üzerinde gibi bir şeye hakkımız yok. Yani ilişkide olduğumuz insanın hayatında bu kadar radikal dönüşümler istemeye kimsenin hakkı yok. Herkes birbirini olduğu gibi kabul etmek zorunda ve ona uyum sağlamak zorunda. Yani asgari müşterekte buluşmak zorundayız. Şans nedir? Şanslı doğulur mu diye sormuş birisi. Şanslı doğulur mu? Yani doğmak bir şans aslında, belki de bu dünyaya gelmek güzel bir şey, hayat güzel bir şey, öyle düşünüyorum ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum, ben şanslıyım diye düşünen insanlar şanslı olurlar, ben şanssızım diye düşünen insanlar da şanssız olurlar. Hatta bununla ilgili bir çalışma yapılmış, onu anlatayım size. İnsanları toplamışlar. Kişi sayısını bilmiyorum ama diyelim ki 10 tane ben çok şanslıyım diye düşünen insanı, 10 tane de ben çok şanssızım diye düşünen insanı bir yere toplamışlar. Onların hepsine birer gazete dağıtmışlar. Ve gazetenin orta yerlerinde küçücük bir ilana şöyle bir şey yazmışlar. Bu ilanı gören bize getirdiği takdirde işte buna $1 milyon ödenecektir gibi bir şey. Bu 20 kişiden
Ben şanslıyım diyen 10 kişi de o ilanı görmüş ve götürmüş. Ben şanssızım diye düşünenler görmemişler o ilanı. Yani hep diyorum ya, yaşadıklarımızı biz yaratıyoruz, inançlarımız yaratıyor. O şanslı olan kişiler, ya bana mutlaka bir yerden bir şey çıkar, ben şimdi işte bir piyango bana çıkar, yerde bir şey bulurum, birisi bir hediye alır. Böyle yaşayan insanlar ve zihinlerinde, düşüncelerinde, enerji alanlarında bunu tuttukları için de şanslı oluyorlar. Şanslı olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ben şanssızım diye düşünenleriniz varsa eğer, bu söylemi değiştirin. Bu düşünceyi de değiştirin. Ben şanslıyım demeye başlayın. Bakın, hepimizin hayatında şans ille de böyle aniden mucizevi bir şey olması değildir. Yani şans belki de, hele bugünlerde sağlıklı olmak bile çok büyük bir şanstır yani. Sahip olduklarımıza şükretmeyi ve sadece sahip olduklarımız için bile çok şanslı olduğumuzu fark etmeyi bilmemiz gerekiyor. Şans da böyle bir şey. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Dilerim hayatınıza katkı olan bir video olmuştur. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.